Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte civciv figürlü çanta yapımını çalışacağız. Çantamızda orta kalınlıkta pamuklu iplik kullandım. Şöyle hemen dokusunu da sizlere göstereyim. Çok rahat hemen hemen her tuhafiyeden bu iplikleri bulabilirsiniz. Açıklama kısmına marka bilgisini yer vereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Dilerseniz tek kat iplikle, dilerseniz çantanızın daha büyük olmasını isterseniz çift kat iplikle de çalışabilirsiniz. Sığır ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. Bir ilmek aldım, sıkıladım. Şimdi zincir çekiyorum. 25 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 adet zincirimi çektikten sonra ilk zincirime atlayıp ikinci zincirime batıyorum. Arkadan bir ilmek aldım. Tığımın üzerinde 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Aynı zincire tekrar batıp yine buraya bir sık iğne daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı zincire tekrardan bir sık iğne daha. Toplamda 3 sık iğne birden çalışmış olduk. Bir sonraki zincire batıyorum. Buraya bir tane sık iğne. Şimdi burada ikinci zincire yaptığımız 3 sık iğneyi birbirinden ayırt edebilmek için hemen bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Devam ediyoruz. Bir sonraki zincire bir sık iğne daha. Şimdi arttırmadan sonra her bir zincire birer tane sık iğne yaparak zincirimin sonuna kadar devam ediyorum. Ta ki zincirimin sonunda bir adet zincir kalana kadar. Her bir zincire bir sık iğne. Bir tane zincir kalana kadar her bir zincire bakın birer tane sık iğne yaptım. Şimdi son zincirime batıyorum. Bu zincire 3 sık iğne birden yapıyorum. 1, aynı zincire tekrar batıyorum bakın. 2 ve aynı zincire bir sık iğne daha 3. Şimdi buradaki arttırmanın da belli olması adına hemen buraya da bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Şimdi zincirimin karşı tarafında gelen sık iğneleri çalışacağım. Hemen ilk gelen sık iğnenin karşısına gelen ilmeğe batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yani zincirimin karşı tarafını örüyorum. Her bir zincire veya her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz burada da. Şuna dikkat edelim. Burada 3 tane sık iğne birden yaptığımız arttırma kısmında ayırabilmek için hemen buraya da yine bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyoruz. Devam. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptık. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum. 4, 5. Sıra sonuna kadar devam edelim. 6 ve 22. sık iğneyi de çalıştım. Bakın bu noktada da arttırmalar arasında 22 adet sık iğne olmuş oldu. Birinci sırayı böylece tamamlamış olduk. Sıra sonunda toplamda 50 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi hemen ikinci sıraya başlarken birinci sırada yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Buradan bir tane ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Burada sıramın belli olması adına hemen buraya da bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Aynı yaptığım bu sık iğne tepesine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve arttırma ile başlamış olduk. Bakın aynı ilmeğe çift batarak başladım aslında. Bir sonraki ilmeğe batıp buraya tek bir sık iğne. Bir sonraki ilmeğe yine çift sık iğne. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Bakın ne yaptık? Çift, tek, çift. 2 ilmek belirleyici arasındaki bu kalan kısım bizim arttırma yaptığımız kısım. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıp tekrar yerine yerleştiriyorum. Bir sonraki ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma işlemi yapmadan her bir ilmeğe bir sık iğne. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın 22. sık iğnemi de yaptım. 2 ilmek belirleyici arasında 22 adet sık iğne olmuş oldu. Şimdi arttırma yapacağım kısımdayım. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıp buraya çift sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne birden aynı ilmeğe. Ve tekrar arttırmalarla tek sık iğnelerin belli olması adına bu noktaya hemen ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Çift yapmıştım. Bir sonraki ilmeğe tek sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine çift yapıyorum. Yani 2 sık iğne birden. Bakın ne yaptık? Bu köşede de çift, tek, çift.
Şimdi ayrı ayrı ördüğüm tek sık iğnelere geliyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıp tekrar ilmek belirleyicimi bu noktaya yerleştiriyorum. Sıramın sonuna kadar şimdi her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapacağım. Yine bu noktada da toplamda 22 adet sık iğne yapacağım. 21 ve 22. sık iğnemi de tamamladım. Dolayısıyla ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Sıra sonunda toplamda 54 sık iğneye ulaştım. Üçüncü sıradan devam. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve ilk sık iğne tepesine bir sık iğnemi yaptım tekrardan ve tekrar sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Üçüncü sırada herhangi bir arttırma yapmadan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Artık bu sırada arttırmaları belli ettiğimiz bu ilmek belirleyicilerini çıkartabiliriz. Sadece sıra başındaki ilmek belirleyicimiz kalsın. Bunları çıkartıyorum. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne. Herhangi bir arttırma veya azalma işlemi yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum ve bu sırada da 54 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Bu şekilde 3, 4, 5, 6. sırada dahil olmak üzere 4 sıra düz örüyoruz. Her bir ilmekte bir sık iğne ve her bir sırada 54 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. 6. sıranın sıra sonuna geldim. 4 sıra düz bir şekilde sık iğnelerimi ördüm. Şimdi 7. sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. Buraya dikkat. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve bir sonraki ilmeğe batıp arkadan da bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yaptım. Tekrar sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi yerine yerleştiriyorum. Şimdi artık yarım trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Bakın yarım trabzan nedir? Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıp arkadan da bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örmeye yarım trabzan diyoruz. Bu şekilde her bir ilmeğe bir tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. Her bir ilmeğe bir yarım trabzan. Herhangi bir arttırma işlemi veya eksiltme işlemi yapmıyorum. 7. sıramın da sıra sonuna geldim. Toplamda bakın 54 adet yarım trabzan elde ettim. Şimdi 8. sıradan devam. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve tığımın üzerine bir ilmek alıp ilk gelen ilmeğe bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi sıra başına yerleştiriyorum. Bir tane yarım trabzan örmüştük. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir yarım trabzan daha. 2 tane yarım trabzan oldu. Şimdi tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğin ön ilmeğini alıyorum. Bakın normalde şu şekilde batardık ama şimdi eksiltme yapacağız. Dolayısıyla sadece ön ilmeğini alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin de ön ilmeğini alıyorum. Bakın 2 trabzan tepesindeki ön ilmeklerini aldım. Buradan bir tane ilmeğimi tığımdan geçirdim. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birlikte örerek yarım trabzan yaparak eksiltme yaptım. Üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bu sefer tek bir tane yarım trabzan yaptım. Bakın dönmüş oldum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi yine bir tane eksiltme yapacağım. Hemen ilk gelen trabzanın ön ilmeğini alıyorum. Yanındaki trabzandan da ön ilmeğini aldım. Buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 3 ilmeğim varken üçünü birlikte örerek burada yarım trabzanda gizli eksiltme yaptım. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki trabzan tepesine batarak buraya bir tane trabzan. Devam. Şimdi birer tane trabzan öreceğiz. 1. Devam ediyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Bakın eksiltme yaptıktan sonra sayıyorum. En sonki eksiltmemden 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Bakın 22 tane yarım trabzanımı yaptım ayrı ayrı. Şimdi tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. İlk gelen trabzanın ön ilmeğini aldım.
Daha sonraki gelen trabzan tepesinden dön ilmek aldım. Buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzanımı çalıştım. Üzerine aldım. Bir sonraki gelen trabzan tepesine tek bir tane yarım trabzan ve geçtim arka tarafa. Şimdi tığımın üzerine aldım. Yine eksiltme yapacağım. İlk gelen trabzanımın ön ilmeğini aldım. Hemen yanındaki trabzan tepesinden dön ilmek. Buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzanımı çalıştım. Şimdi bakın en son eksiltmeden sonra tekrar başlıyorum. Düz bir şekilde yarım trabzanlarımı örmeye ve sayıyorum. 1, devam. 2, 3, 4, 5, 19 ve 20. Bakın burada başta 2 tane yarım trabzan ördüğümüz için aslında eksiltmeler arasında burada da 22 tane yarım trabzanımız olmuş oldu. Ama son eksiltmeden sonra sıra bitişine kadar burada da 20 adet yarım trabzan ördüm. Dolayısıyla 8. sıramı da tamamlamış oldum. Toplamda 50 adet yarım trabzana düşürmüş olduk. Devam ediyorum 9. sıradan. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıp ilk gelen trabzan tepesine yine yarım trabzanımı çalışıyorum ve sıramı belli etmek adına hemen ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Ve şimdi her bir trabzan tepesine birer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi bu sırada yapmıyoruz. 9. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda 50 adet yarım trabzan sayımı korudum. Şimdi 10. sıradan devam ediyoruz. Hemen tığımın üzerine bir ilmek alıp ilk yarım trabzanımı örerek başlıyorum. 10. sırada da eksiltme yapacağız. İlk trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine aldım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 2, devam. Ayrı ayrı örüyorum. 3, 4, 5, sayalım mutlaka. 6, 7 ve 8. Bakın ayrı ayrı 8 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi eksiltme yapacağım. Tığımın üzerine aldım. Hemen ilk gelen trabzanımın ön ilmeğini aldım. Bir sonraki trabzanın da ön ilmeğini aldım. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığımın üzerine 3 ilmeğim varken üçünü birlikte örerek ilk eksiltmemi yaptım. Ne yaptık arkadaşlar? 8 yarım trabzan yaptım. 1 eksilttim. Şimdi bu işlemi tekrarlıyorum. Yine devam edeceğim. 8 tane yarım trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi eksiltmemi yapacağım. Ön ilmeğinden aldım. Bir sonraki trabzan tepesinin ön ilmeğini ikisini birlikte geçirip bakın burada yarım trabzan yaptım. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Toplamda 5 defa tekrarlamış olacağız. 1, 2, şimdi 3, 4, 5 yapıp bitireceğim. 8 yarım trabzan ör, 1 eksilt, devam ediyoruz. Sıra sonunda son eksiltmemi de yapıyorum. Bakın. Ve tamamladım. Dolayısıyla 10. sıramı da tamamlamış oldum. Sıra sonunda 45 adet yarım trabzana düşürmüş olduk. 11. sıradan devam ediyoruz. Hemen tığımın üzerine alıp ilk trabzanımı yaparak başlıyorum. Tekrardan sıram belli olmasa da ilmek belirleyicimi yerleştirdim. Ve yine sayıyorum. Yine eksiltme yapacağım. İlk trabzanımı yaptım. 1, devam. 2, her bir trabzan ayrı ayrı. Yarım trabzan. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ayrı ayrı yarım trabzan yaptıktan sonra eksiltmemi yapacağım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. İlk gelen trabzanın tepesinin ön ilmeğini, bir sonrakinden de ön ilmek aldım. Buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 3 ilmeği varken üçünü birlikte örerek trabzanda eksiltme yaptım. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 7 tane ayrı ayrı yarım trabzan yapıyoruz. Bir tane eksiltme işlemi yapıyoruz. Bu işlemleri 5 defa tekrarlıyoruz. Yani 7 yarım trabzan ör, 1 eksilt, 5 defa tekrarla. 1, 2, 3, 4, 5, devam. 6 ve 7. Şimdi eksiltmemi yapıyorum. Ve devam. Bakın 2'yi yaptım. Şimdi devam edeceğim. 3, 4, 5. Sıra sonuna kadar devam edelim. 11. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda toplamda 40 tane yarım trabzana düşürmüş oldum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. İlk yarım trabzanımı başlayarak 12. sıradan devam ediyorum.
12. sırada her bir trabzan tepesine birer tane yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi yapmıyoruz. Dolayısıyla sıra sonunda 40 olan trabzan sayımızı koruyacağız. Bu şekilde 12. sıra, 13. sıra, 14. sıra ve 15. sırada dahil olmak üzere 4 sıra düz örelim. Her bir sırada 40 olan trabzan sayımızı koruyalım. 15. sıramızda tamamladık. Şimdi 16. sıramız, son sıramız. Hemen sıra başına ilmek belirleyicimi çıkardım. Gelen trabzan tepesine batarak bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada her bir trabzan tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Son sıramızdayız. Bakın her bir ilmeğe bir sık iğne. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 16. sıramızın da sıra sonuna geldim. Toplamda 40 adet sık iğne elde ettik. Hemen ilmek belirleyicimi artık buradan çıkartıyorum. Son bitişi yapıyoruz. İlk gelen ilmeğimi atlayıp ikinci ilmeğime battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Bir ilmek aldım ve şöyle sıkılıyorum. Bu noktada ipliğimi kesiyorum. Kalan ipliğimi iç taraftan yürüterek çantamın içine gizliyorum. Böylece çantamızın alt kısmını tamamıyla bitirmiş olduk. Şimdi parçalarını örerek devam ediyoruz. Çantamızın kulaklarını öreceğiz. Sarı ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle ipliğimi çevirdim. Çarpıyı gördüm. Tığımı yerleştirdim. Buradan bir ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. Şimdi sihirli halkamın içerisine sık iğneler yapacağız. Tığımı batırdım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğnemi çalıştım. Parmağımı çıkardım. Şöyle şuradan da ipliğimi hafiften çekiyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapacağım. İlkini yapmıştım. 1. Devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum ve ilk sık iğnemin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla ilk sıramı tamamlamış oldum. Bir üst sıradan devam ediyorum. İlk gelen sık iğne tepesine battım. Yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sıramın belli olması adına hemen buraya bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Ve aynı sık iğne tepesine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani çift sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğne tepesine battım ve buraya da 2 tane sık iğne birden yapıyorum. 1 2. Bu sırada her bir ilmeğe ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani arttırma yapıyoruz. Her bir ilmeğe çift batıyoruz. Ve sonuncu sık iğne tepesine de yine çift batıyorum. Dolayısıyla ikinci sırada sıra sonunda 10 sık iğneye ulaşıyoruz. Üçüncü sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. İlk sık iğnemi yaptım ve tekrar sıramın belli olması adına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Üçüncü sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Herhangi bir arttırma işlemi yapmıyoruz. Dolayısıyla sıra sonunda 10 adet sık iğne sayımı korumuş oluyorum. Dördüncü sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım ve ilk sık iğnemi yapıp tekrar sıranın başına belirleyicimi yerleştiriyorum. Ve burada tek tek sık iğne öreceğiz. Bakın ilkini yaptım. 1 devam ediyorum. İkinci sık iğnem, bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha, 3 ve 4. Bakın ayrı ayrı 4 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Bu sırada 4 tek bir çift yapmış oluyoruz. Şimdi yine devam ediyorum. 2 3 ve 4. Bakın 4 tane ayrı ayrı tek ördüm ve bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Dolayısıyla 4 tek bir çift işlemini 2 defa tekrarlamış olduk. Sıra sonunda toplamda 12 sık iğneye ulaştım. 5. sıradan devam ediyorum. İlk sık iğnemi yaptım ve tekrar ilmek belirleyicimi sıranın başına yerleştiriyorum. 5. sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde 5 ve 6. sırayı düz örelim. Daha sonra 7. sıradan devam ediyoruz. 6. sırayı da bitirdim. 7. sıradan devam.
İlk ilmeğe bir tane sık iğnemi yapıyorum ve sıranın belli olması adına ilmek bilecimi tekrar yerleştiriyorum. Şimdi bu sırada ayrı ayrı 4 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir sonraki gelen 2 ilmeği eksilteceğim. Hemen bir sonraki ilmeğe ön ilmeğini alıyorum. Yanındaki ilmeğini de ön ilmeğinden alıyorum. Buradan ipliğimi geçiriyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisine birlikte sık iğne yaparak örüyorum ve sık iğnede eksiltme yapmış olduk. 4 tek ördüm, 1 eksilttim. Şimdi bir tane daha tekrarlayacağım. 1 ayrı ayrı örüyorum. 2 3 ve 4. sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğneleri eksilteceğim. Ön ilmeğinden aldım. Bir sonraki sık iğnenin ön ilmeğinden aldım. Buradan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğnede eksiltme yaptım. Sıra sonunda toplamda 10 sık iğneye düşürdüm. Devam ediyorum. 8. sıradan ilk sık iğnemi yaptım ve tekrar ilmek belirleyicimi sıranın başına yerleştiriyorum. Bu sırada düz öreceğiz. Herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi yapmıyoruz. 8 ve 9. sıraları da bu şekilde düz örüyoruz. 9. sıramı da tamamladım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum ve ilk gelen bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sıramı bitirdim. Bir ilmek aldım ve burada ipliğimi şöyle sıkılıyorum. Uzunca da bir iplik bırakıyorum çünkü bu ipliğimle dikişi sağlayacağım ve bu noktada ipliğimi kesiyorum. Dolayısıyla ilk kulağımı tamamlamış oldum. Bu kulaktan bir tane daha yapmanızı isteyeceğim. 2 kulağımı da tamamladım. Şimdi çantamızda civcivimizin gagasıyla devam ediyoruz. Turuncu ipliğimi parmağıma sararak başlıyorum. Bir tane ilmek alıp kilit işlemi yapıyorum ve zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. İlk zincirimi atlayıp ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı zincire bir sık iğne daha 2 ve aynı zincire bir sık iğne daha 3. Bakın ikinci zincire 3 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki gelen zincirime tek bir tane sık iğne. Bir sonraki zincire yine tek bir tane sık iğne. Sonuncu zincirime batıyorum ve buraya yine 3 tane sık iğne birden yapıyorum. 1 2 ve 3. Örgümün zincirimin karşı tarafına geçiyorum ve ilk gelen zincirime yine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirime bir tane sık iğne daha. Böylelikle ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıradan devam. Hemen ilk gelen sık iğne tepesine batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Yine ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Sıralarınızı kaçırıyorsanız. Şimdi bu sırada her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 devam. 3 4 5 bakın bu şekilde dönüyor zaten. 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın şöyle bir yapı elde ettik. Devam ediyorum. Yine 10 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 şu ipliğimi de içeri geziyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın gagamı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bir sonraki ilmeğin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir ilmek aldım ve şöyle sıkılıyorum. Uzun da bir iplik bıraktım ve burada ipliğimi dikiş için kesiyorum. Ve böylelikle gaga kısmını da tamamlamış olduk. Çantamızın kordon kısmıyla devam ediyoruz. Burada ben her iki renkteki ipliğimi birlikte kullanarak öreceğim. Biraz daha kalın kordon elde edebilmek için. Şöyle tutuyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Bir miktar dikiş için burada uzunca bir iplik bırakıyorum. Öncelikle kilit işlemi yaparak başlayacağım. Bir ilmek
aldım ve sıkıladım. Kilit işlemiyle başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Zincirlerimiz çok sıkı olmasın. İlk zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Daha sonra örgümü şöyle hafifçe çevirdim. Bu yanda olan ilmeği aldım ve buradan bir tane ilmek geçirdim. Tığımda yine 2 ilmek varken sık iğne yaptım. Tekrar örgümü çeviriyorum. Bakın yanda bulunan şu ilmeklere tığımı şöyle yerleştiriyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne. Yan çevirdim. Bakın yanda bulunan ilmeklerimi aldım. Sık iğne ördüm. Çevirdim. Yandaki ilmeklerimi aldım. Sık iğnemi ördüm. Çevirdim. Yandaki ilmeklerimi aldım. Sık iğne ördüm. Bu şekilde çanta kordonumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Burada ben yaklaşık 85 santim kadar çalıştım. Sizler çantanın kordon uzunluğunu ne kadar boyda istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Şimdi en son bakın ipliğimi kestim ve şöyle ipliğimi buradan geçirerek bitirdim. Çantamızın kordon kısmı da bu şekilde hazır olmuş oldu. Çantamızın tüm parçalarını ördük. Şimdi dikişle devam ediyoruz. Şimdi kilitli gözlerimi takmakla başlayacağım. Bu kilitli gözleri hemen hemen her tuhafiyeden rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız işleme yaparak da siyah bir iplikle işleyebilirsiniz. Şimdi hemen kilitli gözleri yerine takıyorum. Kilitli gözleri kenarlardan 6 trabzan ileride olacak şekilde yerleştirdim. Arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim var. Başlangıçtan da 1, 2, 3, 4, 4. ve 5. sıraların arasına yerleştirdim. Arkalarındaki aparatını da takarak yerleştiriyorum. Kilitli gözlerimizi taktıktan sonra gagasıyla devam ediyoruz. Böyle bir turuncu gagamız var. Bunu ben bu şekilde katlayarak, ikiye katlayarak şu şekilde dikişini sağlayacağım. Civcivimizin gagasını dikmeye başladık. Bakın dikişi de şu şekilde yapıyorum. Arka ilmeğinden şöyle batıyorum ve bir de çantadan alıyorum. Tekrar çantadan çıkıyorum. Gagadan alıp tekrar çantaya dikişini sağlıyorum. Şöyle alttan tam orta noktasından yukarı doğru çıkarsanız da böyle buradaki kısmı keskinleştirmiş olursunuz. İpliğimi iç kısımdan yürüterek gizliyorum. Gagayı da gözlerden bir sıra altına olacak şekilde bakın. Bir sıra altta 2 ve 3. sıraların ortasına dikmiş olduk. Şimdi kulakların dikişini yapacağız. Kulaklarımızı öncelikle şöyle ikiye katlıyoruz ve uç kısmından dikiyoruz. Kulakları kendi içinde bir dikişini sağlıyoruz. 1-2 defa böyle dikmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bakın bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi şöyle çantamızın alt kısmından kenarlarından kulak dikişine başlayacağız. Yine bir kulaktan alıyoruz. Bir de çantadan bu şekilde kenar kısmından dikişi yapıyoruz. Çantamızın kulak dikişini de tamamladık. Şimdi çantamızın kordonunu bakın şöyle iç kısımlardan yine dikiş yaparak turuncu ipliğimi kestim. Sarı ipliğimle dikiş yapıyorum. Bakın böyle iç taraftan kordonun kenarlarından alarak aynı zamanda çantanın da böyle iç tarafından ilmeklerinden alarak burada kordon dikişimi yapıyorum. Kordon dikişini de sağladım. Gözün bir kenarına işleme yaptım. Şimdi diğer göze de aynı şekilde işlemeyi yapıyorum. Burada 2 tel aldım. Bakın ipliğimden 2 tel aldım. Bir şöyle yukarıya. Bir de bir aşağısına. Böylece civcivli çantamızı da tamamıyla bitirmiş olduk. Hala daha kanalıma abone değilseniz tarif videolarını kaçırmamak için abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.